Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay ve harika lezzetiyle şeftalili turta tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle turtamızın iç harcını hazırlayalım. 4 adet orta boy şeftalinin kabuklarını soyalım. Olgun şeftali kullanırsanız çok daha güzel olur. Daha sonra çekirdeklerinden ayırıp küp küp doğrayalım. Doğradığımız şeftalileri bir tavanın içerisine alalım. Üzerine yarım su bardağı kadar toz şeker ekleyip kısığa yakın orta ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirelim. Şeker miktarını şeftalinin şeker oranına göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Dilerseniz şeftali yerine diğer mevsim meyvelerini de kullanabilirsiniz. Şeftaliyi yaklaşık 5 dakika kadar pişirdim. Ayrı bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı kadar nişastayı alalım. Üzerine yarım çay bardağı kadar soğuk su ekleyip nişastayı açalım. Ben mısır nişastası kullandım. Daha sonra kısık ateşte pişmeye devam eden şeftalinin üzerine 1 paket vanilya ve nişastalı karışımı ekleyip hızlı hareketlerle karıştıralım. Yaklaşık 2 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Videoda gördüğünüz gibi şeftalinin kıvamı biraz daha koyulaştı. Ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Bu sırada turtamızın hamurunu hazırlayalım. Yoğurma kabına 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını alalım. İsterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 adet yumurta, yarım su bardağı kadar toz şeker ve 1 paket vanilya ekleyip karıştıralım. Ununu azar azar ilave edelim. Ben ilk etapta 1 su bardağı un ekledim. Üzerine yarım paket yani 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Ununu azar azar ilave ederek karıştıralım. Hamur toparlanmaya başladığında spatulayı içerisinden aldım. Ununu azar azar ekleyerek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Hamurun 1/3 parçasını bölerek ayıralım. Küçük parçayı buzdolabı poşetine alarak buzdolabına kaldıralım. ...24 santim çapında küçük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamın tabanını çok az sıvı yağla yağlayalım. Ayırdığımız büyük boy hamur parçasını borcamın tabanına elimizle bastırarak yayalım. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz ama bu şekilde çok daha kolay oluyor. Zaten yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için kolayca açılıyor. Videoda gördüğünüz gibi borcamın kenarlarına doğru hamuru taşıralım. Hamurun pişerken kabarmaması için çatalla taban kısmına delikler atalım. Ve ılınan şeftalili iç harcını üzerine dökelim ve eşit şekilde yayalım. Buzdolabına kaldırdığımız küçük parça hamuru tezgahın üzerine biraz un serperek merdane ile açalım.
Borcamın üzerini kaplayacak büyüklükte hamuru açtıktan sonra ruletle yaklaşık 1 santim genişliğinde olacak şekilde şeritler keselim. Daha sonra kestiğimiz şeritleri turtanın üzerine kafes olacak şekilde yerleştirelim. Ben bu şekilde uğraşmak istemiyorum derseniz, buzdolabına kaldırdığımız hamur parçasını yaklaşık 10 dakika kadar derin dondurucuda bekletin ve rendeleyerek üzerine serpiştirin. Turtamızın üzerini kapladıktan sonra videoda gördüğünüz gibi kenar kısımlarını ruletle keserek düzeltelim ve kestiğimiz fazlalık parçaları üzerinden alalım. Tatlı kaşığı ile de kolayca alıp düzeltebilirsiniz. Tatlı kaşığıyla kenarlarını iyice düzeltelim. Düzgün gözükmesi için bir şerit yerleştirelim. Ve turtamız fırına gitmek için hazır. 160 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 40 dakikada pişen turtamızı fırından aldım. Yaklaşık 20-30 dakika kadar soğumaya bırakalım. Soğuyan turtamızın kenarlarını bıçakla geçerek bir tabağa ters çevirelim. Daha sonra servis tabağına alalım ve soğuyan turtamızın üzerine çay süzgeci ile pudra şekeri serpiştirelim. Sizler isterseniz borcamdan çıkarmadan da üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Veya dilerseniz turtamız ılıkken yanında dondurmayla da servis edebilirsiniz. Ve nefis lezzetiyle turtamız servis için hazır. Kıyır kıyır ağızda eriyip giden hamuru ile turtamız çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni, öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.